Lensin önünde bir tane kir var. Bir ara temizleyelim bunu. Ofisimizin akıllı otomasyon sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Daha önce bu konuyla ilgili 4-5 tane video yapmıştık. Onları da bir oynatma listesine topladım. Oynatma listesine buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi yeni ürünler ekleyeceğiz. Genellikle güvenlikle alakalı şeyler olacak. Hemen gelin başlayalım. Daha önce otomasyon sistemine onlarca cihaz bağlamıştım. Onları da kısa kısa göstereyim. Şu kapı ve pencerelerin açık ya da kapalı olduğunu gösteren sensörler vardı. Bunların pilleri çok uzun gidiyordu. Bunlardan 4 tane daha aldım. Bayağı işime yarıyor. Çeşitli yerlere yerleştireceğim birazdan. Yine hareket sensörü bir tane vardı ofiste. 2 tane daha aldım. Mesela tuvaletin içine girildiğinde otomatik olarak ışık yanacak. 3 dakika boyunca içeride hiç kimse yoksa, yani hareket yoksa ışık otomatik kapanacak. Bunları da ben otomasyon sisteminden takip edebileceğim. Bunun gibi şeyler yapacağım bununla. Işık sensörümüz hiç yoktu. Işık sensörü aslında aşırı şart değil ama bir yandan ışığı da ölçmek istiyorum. Mesela video çekerken içerisi kaç lümen onu görmek istiyorum. Ya da perdeyi otomasyona bağlamıştık. İçeride çok fazla ışık varsa, mesela güneş vurmaya başladıysa perdeyi otomatik olarak kapatması gibi şeyler yapmayı planlıyorum. Birazdan meraktan aldım. Aslında çok şart değil bence. Buradakileri açalım ve görelim. Üzerinden bakınca hatırlamıyorum. Sıcaklık ve nem sensörü. 2 tane sıcaklık ve nem sensörüm vardı ama bu da lazım oldu. Çünkü sıcaklık ve nem sensörlerinden bir tanesi 3 boyutlu yazıcının olduğu kabindeydi. Bir tanesini de şeye koyacağım. 3 boyutlu yazıcının filament box'ına koyacağım. Filament box'ın içerisindeki sıcaklığı merak ediyorum. O yüzden şöyle küçük bir şey aldım. Minicik bir pille çalışıyor. Bayağı da pilleri uzun gidiyor. Bunu kaldırdım. Bakalım bu neymiş? Bu da kızılötesi verici. Daha önce benzer bir ürün kullanmıştım. Ofiste açıkta bulunan şeyleri o kontrol edecekti ama ses sistemim kapalı bir kutunun içerisinde olduğu için onu da bununla kontrol edeceğim. Otomasyona bağlayacağım. Mesela ofise gelip Alexa günaydın dediğimde müzik açılacak, ışıklar açılacak, perde açılacak, olması gereken ne varsa kendisini otomatik olarak ayarlayacak. Dolayısıyla böyle bir şey de benim için güzel olacak. Işık sensörüne bakalım. Kablo geldi. Konfigürasyon için kitapçığı var. Işık sensörümüz de bu. Yapıştırmak için arkasında bir şey de var. Şurada da herhalde reset tuşu var. Onun için iğne de göndermişler. Bu kutuya bakalım. Evet, bu da akıllı priz kullanıyordum otomasyon sistemlerinde. Bunların hepsi tekliydi. Bir tane de ikili aldım. Bir yerde 2 tane birden lazım oluyor. İkisini de ayrı ayrı uzaktan kontrol edebiliyoruz ve ne kadar akım tükettiğini vesaire gibi bilgileri de görebiliyoruz. Bayağı işime yarıyor bunlar. Buna basınca biri açılıp kapanıyor herhalde. Buna basınca diğeri mi açılıp kapanıyor? Ona da birazdan bakalım. Şimdi diğeriyle devam edelim. Bunda bant yokmuş. Hava kalitesi sensörü bu da. İçerideki ortamın hava kalitesini ölçüyor. Şimdi bizim burada camlar var ama çok fazla camı açmıyoruz. İçerideki hava kalitesiz olduğu zaman bize uyarı verecek. İleride camları da otomatik açan bir sistem yapacağım. Havanın kalitesi düştüğünde camı otomatik açacak, klimayı kapatacak ve hava olması gereken değerlere geldiğinde tekrar camı kapatıp klimayı açıp sistemi tamamen otomatikleştirecek. Şimdi bu kutuyla devam edelim. Bu da alarm sistemi. Herhangi bir olay olduğunda ışıklı ve sesli uyarı verecek. Mesela gaz kaçağı olduğunda, su kaçağı olduğunda bu uyarıyla içerideki insanları uyaracak ve aynı zamanda bildirim gönderip bizi de uzaktan haberdar edecek. İlk defa dönen bir priz kafası görüyorum. İlginç bir tasarım. Bu da böyle şuraya koyalım. En çok bunu merak ediyorum. Daha önce otomasyon sistemine su kaçağı sensörü eklemiştim. Şimdi çok büyük bir binada bizim ofis. Büyük binalarda da su basıncı çok yüksek oluyor. Acayip tanzikli oluyor. Herhangi bir boru patlarsa, mesela bulaşık makinesinin hortumu patlayıp içeriği su basarsa su kaçağı sensörü bunu algılayacak ve bu arkadaş da vanayı otomatik olarak döndürüp kapatacak. Ve bu sayede de bayağı bir masraftan kaçınmış olacağız. Bakalım başka içinden ne çıkıyor. Bunu borunun üzerine falan takıyoruz ve otomatik olarak şuradan vanayı çeviriyor. Güzel bir sistem. Ben de ilk defa böyle bir şey kullanacağım. Şimdi şu sensörlere bakalım. Bunlar Xiaomi'nin sensörleri. Fiyatları da diğerlerine göre uygundu. Ve bildiğim bir marka olduğu için bunu tercih etmek istedim. Bakalım başka bir şey çıkıyor mu içerisinden.
Bunun tasarımı iyiymiş. Güzel, direkt buraya yapıştıracağız şöyle. Karşıdan gelen bir hareket olduğunda algılayacak. Bunları da buraya koyduk. Şimdi bunlarla devam edelim. Yapışkanları geldi. Bu bunun yapışkanı. Bu da bunun yapışkanı. Başka bir şey var mı kutunun içerisinde? İçinde bir şey yoksa niye bu kadar kutuyu kapalı yaparlar onu da anlamış değilim. Priz önümüzdeyken prizde olanlardan başlayalım. Taktım. Şimdi burada cihaz ekle menüsüne geliyorum. Priz Wi-Fi yazanı seçiyorum. On-off tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutuyorum. Bütün aşağı yukarı otomasyon sistemlerinde bu var. Cihazı buldu. Bunu biz salon tarafında kullanacağız. Buna da bir isim verelim. 2'li priz diye isim verdim. Kaydettim. Tamamladım. Evet, burada gözüküyor. Birini bastım, biri yandı. Diğerini bastım, diğeri yandı. Şu ışık üstteki prizin, bu ışık alttaki prizin. Şu tuşa basarsam ikisini aynı anda açıyor. Buna basarsam ikisini aynı anda kapatıyor. Ne kadar enerji harcadığını da gösteriyor. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Yine zaman ayarı yapabiliyoruz. Şu saatlerde açıl, bu saatlerde kapan diye her ikisini ayrı ayrı kontrol edebiliyoruz. Otomatik güncellemelere de izin verelim. Yeni bir güncelleme geldiğinde cihazımız çalışsın. Bu değilmiş. Bayağı hızlı çalışıyor. Bununla işimiz bu kadar. Hemen bu düzeneyi söküyorum. Şimdi hemen priz önümdeyken bir de bunu yapacağım. Bu arada bunların kitapçıkları bayağı güzel oluyor. Nasıl eşleştirileceği falan yazıyor. Şurada bir tane delik varmış. 2 saniye bas. LED hızlı yanmaya başlayacak falan diyor. Evet, Zigbee protokolüyle çalıştığı için Zigbee olarak ekleyeceğiz. Şimdi bunun deliğini bulalım. Evet, burası herhalde. Evet, LED hızlı yanıp sönmeye başladı. Hemen geliyorum. Manuel olarak ekleyelim. Şimdi buradan güvenlik sistemlerinde olma ihtimali yüksek. Alarm yazıyor, Zigbee yazıyor. Muhtemelen budur. Office Gateway'ine bağlayacağız bunu. Bunları yaptığından emin ol diyor. Bu cihazı bayağı bağlamaya çalıştım. Zigbee 3.0 yazdığı için almıştım. Ama bendeki Zigbee 3.0 Gateway'e uymadı. Onu da biraz araştırınca şunu fark ettim. Satın aldığım linkte zaten TU'ya uyumlu değildir gibi bir şey yazıyordu. O yüzden bu boşa gitti. Şimdilik kenarda duracak, bir işime yaramadı. Şimdi gelelim hava kalitesi sensörüne. Hava kalitesi sensörünü de aynı şekilde bağladım. Şuradan hemen bir bakalım. Hava kalitesi sensörü sıcaklık bilgisini veriyor, nem bilgisini veriyor ve ppm cinsinden VOC değerlerini veriyor. Bu sanırım havadaki organik materyallerle alakalı bir değer. Bunu araştıracağım. Çok iyi bilmiyorum. Karbondioksit seviyesini ölçüyor. Bunu da yine ppm cinsinden veriyor. Aynı zamanda burada başka şeyleri de söylüyor ve grafik oluşturuyor. Bu grafikte de bazı değerler ne zaman yükselmiş, ne zaman azalmış onu görebiliyoruz. Dün lazer kesme makinesiyle bazı işlemler yapmıştım. Bunu da yanında bıraktım ki biraz istatistik oluşsun diye. Hemen bakalım günlük istatistiğimize. Mesela geçerli sıcaklığımız 24'ten 28 dereceye doğru artmış bugün. Şöyle ay cinsinden bakalım. Gerçi bir gündür çalıştırıyoruz. Neme bakalım. Nem seviyesi %50'lerden 35'lere düşmüş. Karbondioksit seviyesi de yüksekmiş, azalmış. Bunun gibi hava kalitesiyle alakalı olan birçok bilgiyi bu sensörden alabiliyoruz. Dediğim gibi ileride hava kalitesiyle ilgili bir problem olduğunda camı otomatik açan ve içeriği havalandıran sistemler yapacağım için bu sensörü ileride bayağı kullanacağım. Şimdi bir sonraki sensörümüze gelelim. Bu da ışık sensörümüz. Bunun da bağlantısını aynı şekilde yaptım. Bu da ışık seviyesini ölçüyor. Şu an %1000 gösteriyor. Çok ışık gösteriyor. Elimi üzerine koydum. %0'a geldi.
Şöyle biraz ışık alsın. 447 seviyelerine geldi. Elimi açtım. 1000 seviyelerine geldi. 1000'in üstünü ölçmüyor zaten ama burası şu an video çektiğim için bayağı aydınlık. Bununla da ileride işte güneş geldiği zaman perdeyi indiren sistemler ya da içerisi aşırı karanlıksa gece lambasını açan, daha da karanlıksa bir sonraki lambayı da açan sistemler gibi şeyler yapmayı planlıyorum. Yani ortamda ses, sıcaklık, nem, ışık, ne kadar bilgi varsa hepsinden haberdar olmak istiyorum. Bu da bayağı güzel. Bunda da yine istatistikler var. Işık seviyesinin dağılımını göstermiş. Burada yüksek, düşük, orta diye de sınıflandırmış. Dünkü ışık verileri, bugünkü ışık verileri. Bunun dışında da başka bir olay yok. Şimdi sıra geldi kızılötesi Universal kumandaya. Bu kumanda sayesinde dediğim gibi kızılötesiyle çalışan her şeyi kontrol edebiliyoruz. Burada 5+1 bir ses sistemim var. Bu 5+1 ses sistemini kullanırken sürekli yaşadığım problemler var. Şimdi sistemin nasıl çalıştığını anlatayım. Sistemin alıcısı burada bir kere. Ve benim bunu kullanırken yapmam gereken şeyler var. Şu kapalı pozisyona getireyim. Ofise ilk geldiğimde şunu yapıyorum. Şu tuşa basıyorum. 10 saniye kadar bekliyorum açılmasını. Açıldıktan sonra bunun sesini açıyorum. Hep sesi 20'den başlıyor. Ben kaçta kapatırsam kapatayım ama 40'a getirmek istiyorum ben. Sonrasında da buradan Dolby Digital değil, Stereo'ya getirmem gerekiyor. Çünkü ses kalitesi o zaman daha iyi oluyor bu pozisyonda. Ve bunların hepsini her seferinde, her açıp kapattığımda tekrar yapmam gerekiyordu. Ben bundan bıkmıştım. Artık şunu yapıyorum. Alexa, turn on speaker. Ben bunu yaptığım zaman Blitzwolf'un kızılötesi vericisi bu kumandanın gönderdiği sinyalleri gönderiyor. 10 saniye bekliyor. Şu an gördüğümüz gibi Dolby açıldı. Sesi otomatik olarak yükseltiyor. Ve stereoya getiriyor ve işimiz bitiyor. Kapatmak istediğimde ya da ofisten çıkarken mesela işte ofisten çıkıyorum dediğim zaman Alexa'ya bunu da yapabilir. Alexa, turn on speaker standby. Bu kızılötesi vericiyle ilgili başka yapabileceğimiz şeyler de var. Bunun içerisine girdiğimizde buraya istediğimiz cihazları ekleyebiliyoruz. Sadece tek bir cihaz değil, onlarca cihazı aynı anda kontrol edebilir. İstediğimiz markayı, modeli seçebildiğimiz gibi marka model burada yoksa elimizde de ekleyebiliriz. Mesela ben bunu elimle ekledim. Philips'in kendi kayıtları olmasına rağmen buradan tuşa bastığımda sesi açıp kapatabiliyorum ve bunu dünyanın her yerinden yapabiliyorum. Müzik başlatabilirim, equalizer'ını değiştirebilirim vesaire vesaire. Yani kumandayla yapabildiğim her ne varsa hepsini buradan yapabiliyorum ve başka cihazlar ekleyebiliyorum. Mesela buradan uzaktan kumandalı ışığım varsa onu da yapabilirim. Projeksiyon cihazımı yapabilirim. Kameramı yapabilirim mesela. Kameranın fotoğraf çekmesini buradan ayarlayabilirim. Bunlar çok güzel özellikler. Şimdi sırada elektronik vanamız var. Bu da uzaktan kontrollü bir vana. Pilli değil, adaptörle çalışıyor. Şimdi şu şekilde çalışıyor bu da. Buraya vanayı, yani elimizle çevirdiğimiz vana bu araya gelecek. Şunu da bir şekilde sabitleyeceğiz boruların birine. Boru şu araya sıkışacak ve şu vidalarla sıktığımız zaman bu boruya sabit olacak ve vanayı rahatlıkla çevirebilecek. Ben bunu daha önce kaydetmiştim. Şöyle göstereyim. İstersek uygulama üzerinden değil, bu butona basarak da aynı işlemleri yapabiliyoruz. Bunu doğalgaz vanasına bağlayabileceğimiz gibi su vanasına da bağlayabiliriz. Bizim bu ofiste doğalgaz hattı yok. Ben su vanasına bağlayacağım. Su kaçağı sensörüyle beraber kullanacağım. Su kaçağı olduğunda sistem otomatik olarak bunu tetikleyecek ve su vanasını kökten kapatacak.
Ofisin yeni otomasyon malzemelerini ekledim. Özellikle vana çok hoşuma gitti. Ben bu yurda yokken eğer bir su kaçağı olursa vanayı otomatik olarak kapatacak. Bu da beni bayağı rahatlatacak bir özellik. Bunun dışında ışık sensörü ve hava kalitesi sensörünü de ilk defa uyguladım. Onlar da bana çevreyle ilgili daha fazla bilgi verecekler ve o bilgileri de ileride daha farklı senaryolarda kullanabileceğim. Yaşadığım bazı sıkıntılar var. Onlardan da bahsedeyim. Aynılarını siz yaşamayın. Zigbee 3.0 diye aldığım alarm sensörü, kapı sensörü ve hareket sensörleri TU'ya uyumlu olmadığı için benim sistemimle uyum sağlamadı. İleride farklı sistemlere entegre ederek o sensörleri kullanacağım ama şu haliyle işime yaramadılar. Boşu boşuna para harcamış oldum. İleride otomasyon sistemine yeni yetenekler kazandırmayı da planlıyorum. Eğer senin de fikrin varsa onları alabilirim. Bazen sponsorlardan ürün istiyorum, bazen kendim satın alıyorum. Otomasyon sistemine daha fazla şey eklemeye devam edeceğim. Önerilerini bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostum. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.